Stresli olduğunuz dönemlerde gözlerinizin daha fazla yandığını, yorulduğunu ya da görmenizin zaman zaman bulanıklaştığını fark ettiniz mi? Aslında göz sağlığımızla psikolojimiz arasındaki ilişki tek yönlü değil. Gözlerimizde yaşadığımız sorunlar ruh halimizi etkileyebilirken psikolojik durumumuzda göz belirtilerini fark etme, yorumlama ve yaşama biçimimizi etkileyebilir. Hatta görme kaybı yaşayan bazı insanlar gerçekte bulunmayan yüzler, şekiller veya sahneler görebiliyor. Üstelik bu deneyim tek başına psikoz anlamına gelmiyor. Peki bu ilişkiyle ilgili hangi bilgiler bilimsel olarak güçlü, hangi iddialar ise abartılı? Görmek yalnızca çevremizdeki görüntüleri algılamak değildir. Okumak, çalışmak, insanların yüzlerini tanımak, tek başımıza dışarı çıkmak ve gündelik hayatımızı bağımsız biçimde sürdürebilmek de görmeyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle görmesi azalan bir insan yalnızca yazıları seçmekte zorlanmaz. Dışarı çıkmaktan çekinebilir, işini yapamayacağından korkabilir veya günlük işlerinde başkalarının yardımına daha fazla ihtiyaç duyabilir. Önce bilimsel kanıtların daha güçlü olduğu yönden başlayalım. Göz sağlığımız bozulduğunda psikolojimizde neler olabilir? Araştırmalar, görme bozukluğu veya kronik bir göz hastalığı yaşayan kişilerde depresyon ve kaygı belirtilerinin daha sık görülebildiğini, yaşam kalitesinin de olumsuz etkilenebildiğini gösteriyor. Elbette bu göz hastalığı yaşayan herkesin depresyona gireceği anlamına gelmiyor. Bu ilişkide önemli rol oynayan etkenlerden biri görme kaybıyla birlikte insanın hayatında ortaya çıkan değişiklikler. Örneğin görmesi giderek azalan birini düşünelim. Önce gece araç kullanmayı bırakıyor. Ardından tek başına dışarı çıkmaktan çekinmeye başlıyor. Daha önce kolayca yaptığı bazı işler için çevresinden yardım alması gerekebiliyor. Bir süre sonra mesele yalnızca ne kadar gördüğüyle sınırlı kalmayabiliyor. Kendi bağımsızlığını, sosyal yaşamını ve geleceğini sorgulamaya başlayabiliyor. Tek başıma yaşayabilecek miyim? Görmem daha fazla azalırsa hayatım nasıl değişecek? Bunlar böyle bir durumda anlaşılabilir tepkiler. Ancak yoğun kaygı, umutsuzluk, sosyal geri çekilme veya günlük yaşamda belirgin bir zorlanma uzun süre devam ediyorsa psikolojik destek de sürecin önemli bir parçası olabilir. Fakat görme kaybının psikolojik etkisi yalnızca kaygı ve üzüntüyle sınırlı değil. Bazen çok daha sıra dışı bir deneyim ortaya çıkabiliyor. Açılışta sözünü ettiğimiz bu sıra dışı deneyimde görme kaybı yaşayan kişi gerçekte bulunmayan yüzler, şekiller, hayvanlar veya ayrıntılı sahneler görebiliyor. Buna Charles Bonnet sendromu deniyor. Buradaki önemli nokta şu. Kişi çoğu zaman gördüğü görüntülerin gerçek olmadığının farkında oluyor. Bu nedenle bu deneyim kişinin psikoz yaşadığı veya gerçeklikle bağını kaybettiği anlamına gelmiyor. Beyne dışarıdan ulaşan görsel bilgi azaldığında beynin kendi görsel etkinliğinin daha belirgin hale gelmesi olası açıklamalardan biri. Ancak bu tür görüntüler ilk kez ortaya çıktığında durum doğrudan Charles Bonnet sendromuna bağlanmamalı. Çünkü bazı ilaçlar, nörolojik hastalıklar ve başka tıbbi durumlar da benzer deneyimlere yol açabilir. Buraya kadar gözlerden psikolojiye doğru olan etkiyi gördük. Şimdi ilişkiyi tersine çevirelim. Psikolojik durumumuz göz belirtilerimizi gerçekten etkileyebilir mi? Bu çift yönlü ilişkiyi en iyi gösteren örneklerden biri kuru göz hastalığı. Kuru göz yaşayan kişilerde yanma, batma, kumlanma hissi, ışığa karşı hassasiyet veya görmenin zaman zaman bulanıklaşması gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Fakat burada önemli bir nokta var. Bazı insanlar çok yoğun belirtiler yaşarken göz muayenesindeki bulgular şikayetlerin şiddetiyle her zaman birebir örtüşmeyebiliyor. Bu belirtilerin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü belirtilerin şiddetini yalnızca göz yüzeyindeki bulgular belirlemiyor. Sinir sistemimizin ağrıyı nasıl işlediği, dikkatimizi nereye yönelttiğimiz, kaygı düzeyimiz ve
uyku kalitemiz de yaşadığımız deneyimi etkileyebiliyor. Örneğin gözünde yanma ve ağrı hisseden biri bunun ciddi bir hastalığın işareti olmasından korkabilir. Bu kaygı uykusunu bozabilir. Ardından gözündeki her küçük değişikliği daha sık kontrol etmeye başlayabilir. Dikkati sürekli gözlerine yöneldikçe belirtileri daha yoğun hissedebilir. Bu da kaygısını arttırarak kendi kendini besleyen bir döngü oluşturabilir. Yani göz yüzeyindeki biyolojik süreçlerle beynin bu sinyalleri işleme biçimi birlikte etkili olabilir. Peki, en sık duyduğumuz iddiaya gelelim. Stres gerçekten göz hastalığı yapar mı? Hayır. Stresin tek başına bütün göz hastalıklarına neden olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu, stresin göz sağlığıyla hiçbir ilişkisi olmadığı anlamına da gelmiyor. Stres sırasında otonom sinir sistemimiz, hormonal yanıtlarımız ve dolaşım sistemimiz etkilenebiliyor. Bu süreçler bazı kişilerde göz içi basıncında geçici değişimlere veya mevcut belirtilerin daha yoğun yaşanmasına katkıda bulunabiliyor. Kronik stresin dolaylı etkileri de önemli. Uyku düzeni bozulabiliyor. Öz bakım davranışları aksayabiliyor. Kişi göz damlalarını düzenli kullanmakta veya kontrol randevularına gitmekte zorlanabiliyor. Böylece stres hastalığın doğrudan nedeni olmasa bile tedavi sürecini zorlaştırabiliyor. Örneğin stres, glokomun tek nedeni değildir. Nefes egzersizleri, gevşeme çalışmaları veya meditasyon da glokom tedavisinin yerini tutmaz. Ancak stres yönetimi kişinin tedaviye daha düzenli devam etmesine ve hastalıkla daha sağlıklı baş etmesine yardımcı olabilir. Bazı retina hastalıklarıyla stres hormonları arasındaki ilişki de araştırılıyor. Fakat bu hastalıkları yalnızca strese bağlamak bilimsel olarak doğru değil. Kısacası stres çoğu göz hastalığının tek başına nedeni değildir. Ancak belirtileri nasıl yaşadığımızı, uykumuzu ve tedaviyi nasıl sürdürdüğümüzü etkileyebilir. Peki kaygı, gözümüzdeki küçük değişiklikleri neden bazen olduğundan daha tehlikeli yorumlamamıza yol açabilir? Kaygı yükseldiğinde dikkatimizi tehdit olarak gördüğümüz şeylere daha fazla yöneltiriz. Gözlerimizle ilgili bir belirti yaşadığımızda da benzer bir süreç ortaya çıkabilir. Kişi görmesinde ya da gözlerinde fark ettiği en küçük değişikliği daha sık kontrol etmeye başlayabilir. Görmem yeniden bulanıklaştı mı? Bu uçuşan cisim daha önce de var mıydı? Gözümdeki bu his ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Normalde fazla önemsenmeden geçebilecek küçük bir belirti, dikkat sürekli gözlere ve görmeye yöneldiğinde daha belirgin hale gelebilir. Kaygı da bu belirtiyi gerçekte olduğundan daha tehlikeli yorumlamamıza yol açabilir. Fakat burada çok önemli bir ayrım var. Bir insanın kaygılı olması, gözündeki belirtinin psikolojik olduğu anlamına gelmez. Yeni başlayan, devam eden veya değişen göz belirtilerinde önce tıbbi nedenlerin değerlendirilmesi gerekir. Psikoloji ile göz sağlığı arasındaki ilişki yalnızca düşüncelerimize sınırlı değil. Psikolojik durumumuz, günlük alışkanlıklarımızı ve tedavi sürecindeki davranışlarımızı da etkileyebilir. Bu döngüyü güçlendirebilen yaygın günlük alışkanlıklardan biri uzun süre kesintisiz ekrana bakmak. Ekrana odaklandığımızda daha az göz kırpabiliriz. Bu durum kuru göz belirtilerini ve göz yorgunluğunu arttırabilir. Geçici bulanıklığa ve bazen baş ağrısına yol açabilir. Fakat dijital göz yorgunluğu yaşamak gözlerde kalıcı bir hasar oluştuğu anlamına gelmez. Üstelik belirtiler çoğu zaman yalnızca ekranın kendisinden kaynaklanmaz. Uzun süre yakın mesafeye bakmak, yeterince mola vermemek ve az göz kırpmak etkili olabilir. Stres ve yetersiz uyku da bu belirtilere katkıda bulunabilir. Psikolojik durum tedaviyle ilgili davranışlarımızı da etkileyebilir. Örneğin depresyon motivasyonunu azaltabilir ve öz bakım davranışlarını aksatabilir. Böyle bir dönemde kişi göz damlalarını düzenli kullanmakta veya kontrol randevularına gitmekte zorlanabilir. O halde bu döngüde ne zaman göz hekimine, ne zaman psikolojik desteğe başvurmak gerekir?
Öncelikle yeni başlayan, devam eden veya giderek şiddetlenen göz belirtilerini doğrudan strese bağlamamak önemli. Özellikle ani görme kaybı, yeni başlayan ışık çakmaları, birden artan uçuşan cisimler, görme alanına perde ya da karanlık bir gölge inmesi, şiddetli göz ağrısı veya kızarıklıkla birlikte görmede azalma varsa gecikmeden tıbbi değerlendirme gerekir. Bu belirtiler strese ya da kaygıya bağlanarak göz ardı edilmemeli. Diğer taraftan gözlerimizle ilgili yaşadığımız bir sorun zamanla psikolojimizi de etkileyebilir. Sürekli kaygı, sosyal hayattan çekilme, uyku sorunları veya günlük yaşamda belirgin bir zorlanma ortaya çıkarıyorsa psikolojik destek de değerlendirilebilir. Buradaki amaç göz hastalığını psikolojik bir soruna indirgemek değil, kişinin belirsizlikle, kaygıyla, işlev kaybıyla ve tedavi süreciyle daha sağlıklı biçimde baş etmesine yardımcı olmak. Göz tedavisiyle psikolojik destek birbirinin alternatifi değildir. Çünkü göz sağlığımız ruh halimiz de belirtileri yaşama ve tedaviyi sürdürme biçimimizi etkileyebilir. Peki, gözlerinizle ilgili yaşadığınız bir sorun, ruh halinizi veya günlük hayatınızı nasıl etkiledi? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu tür bilimsel psikoloji içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın.